Afrika kökenli olmayan modern insanın genomunda yaklaşık %1,5 ile 2,1 arasında Neandertal DNA'sı bulunuyor. Modern insanların binlerce yıl önce yakın akrabaları Neandertal ile çiftleşmesi sonucu bugün beyaz insanların çoğunun genomunda bir miktar Neandertal DNA'sı var. Fakat 40 bin yıl önce soyu tükenen bu insan türünün Y kromozomu ortalıkta yok. Modern insan genomundaki bu eksiklik dikkat çekici olmakla beraber gizemini de büyük ölçüde koruyor. Yine de bilim dünyasının modern insan genomunda neden Neandertal Y kromozomunun olmadığına dair birkaç teorisi de var. Y kromozomu insanların iki eşey kromozomundan birisi. Kadınlarda XX şeklinde bir tür kromozom bulunurken erkeklerde X ve Y şeklinde ikisi de bulunuyor. Neandertallerin Y kromozomunun eksikliğinin arkasında bunun yıllar içinde gen havuzunda rastgele şekilde silinmesi yatıyor olabilir. Yani Y kromozomunun babadan oğula geçtiği için bu Y kromozomunu taşıyan Neandertal babaların çocuklarının ileride genlerinin aktarılamadığı yani soylarının kuruduğu söylenebilir. Bir diğer şey ise diğer kromozomların aksine bunun sadece babadan oğula geçmesiyle zaman içinde ortadan kalkmış olma ihtimalini gösteriyor. Bir diğer ihtimal Neandertallerin Y kromozomunun Homo sapiens'in DNA'sına uyum sağlayamaması. 2016'da yayınlanan bir başka araştırmada Neandertallerin Y kromozomundaki üçgenin modern insanlarınkinden farklı çalıştığı bulunmuştur. Homo sapiensler bu genlere bağışıklık sisteminin yabancı hücreleri ayırt etmesini sağlayan antikorlar üreterek karşılık vermiş olabilir. Böylelikle araştırmacılar bundan yola çıkarak binlerce yıl önceki Homo sapiens kadınlarının vücudunun Neandertal geni taşıyan Y kromozomunun ürettiği proteinlere saldırmış olabileceğini ve sürekli düşük yapmış olabileceğini söylüyor. Bu şekilde modern insan kadınları Neandertallerden daha az erkek çocuk yapmış ve bu şekilde Y kromozomu silinmiş olabilir. Bu teori Haldane kuruluyla da örtüşüyor. Yaklaşık günümüzden 100 yıl önce biyolog Haldane'ın ortaya attığı teoriye göre iki ayrı türün çiftleşmesi bir cinsiyetin eksikliğine yol açıyorsa muhtemelen iki farklı eşey kromozomu taşıyan cinsiyet ortadan kalkar veya daha nadir doğar. İnsanlarda bu XY kromozomu taşıyan erkekler oluyor. 2020 yılında yayınlanan bir çalışmada modern insanlarla Neandertallerin çiftleşme sonucu yaklaşık 100 bin yıl önce Neandertal Y kromozomunun yerini tamamen insanların Homo sapiens'in Y kromozomlarını bulunduğu belirtilmiştir. Böyle bir şeyin neden yaşandığı henüz tam olarak açıklanamasa da yazarlar modern insanınkinden çok daha az olmasının Neandertallerin sayısının buna yol açmış olabileceğini de düşündüklerini belirtmişlerdir. Popülasyonun küçüklüğü gen havuzunda daha zararlı mutasyonların birikmesine yol açabilir. Peter'a göre modern insanların daha sağlıklı genlerinin Neandertallerle etkileşime girmesi sonucu doğal seçilimde bu DNA varlığını sürdürmüş olamayabilir. Öte yandan bilim insanı bu teorinin daha fazla çalışmayla desteklenmesi konusunda oldukça önemli bilgiler veriyor. Yine Neandertallerle insanların arasında çiftleşmenin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili yani Homo sapienslerle Neandertal, Homo neanderthalis'in nasıl çiftleştiği biliniyor. Ancak bilim adamları söz konusu türler arası çiftleşmenin en ince ayrıntılarını da ortaya koymayı ihmal etmemişler. Bunların arasında çiftleşme sırasında öpüşme gibi davranışlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların aktarılması yer alıyor. Pennsylvania Üniversitesi'nden antropolog Laura Viray, 2017'de Kuzeybatı İspanya'da bulunan bir Neandertal dişinde bakteri izi bulduklarını ve bunun tükürük iletiminden kaynaklandığını ileri sürüyor. Yani Neandertaller ve insanlar çiftleşirken öpüşebiliyorlardı. Neandertal ve insan mikroorganizmalarını karşılaştıran Vayri, bakteri takasının yaklaşık 120 bin yıl öncesine uzanabileceği sonucuna varmış. Yani insan ve Neandertaller 120 bin yıl öncesinden Neandertallerin kaybolduğu 30 bin yıl önceye kadar çiftleşiyorlardı. Ve melezleşmenin tespit edildiği ilk dönemlerde bu teze uyuyor. Arkadaşlar bu nedenle bu araştırmacıların söz konusu bakteri takasının ilk nedenin öpüşme olduğunu düşünüyorlar ve
Zaten biz de biliyoruz ki birini öptüğünüzde veya biriyle yiyeceğinizi paylaştığınızda ağızdan ağza mikropların bulaşması normaldir. Öte yandan araştırmacıların tespit ettiği bu ağız bakterisi türler arası etkileşimin tek ürünü değil. Araştırmacılar Homo sapiens'in insan papilloma virüsünü A tipini bu etkileşimden kapmış olabileceğine de inanıyorlar. Ve arkadaşlar araştırmacılara göre insanın tip A'yı Neandertallerden aldığı tezi hastalığın neden bu kadar agresif olduğunu da açıklıyor. Çünkü insanların bu virüslerle tanışması bağışıklık sisteminin henüz virüsü ortadan kaldıracak kadar gelişmediği anlamına da geliyor. Ayrıca ilginç bir bilgi olarak Neandertaller çiftleşmenin insanlara HIV'in eski bir akrabası olan virüsün de dahil olduğu bir dizi virüs mirasını bıraktığını düşünüyorlar.